Hanımlar beyler, Hong Kong'a hoş geldiniz. Burada gördüğünüz devasa gökdelenlerin burada bulunma sebebi ne biliyor musunuz? Vergi yok mu? Bu videolarımı izlediğinizde 90 gün Türklerden vize istemeyen Hong Kong'u çok seveceksiniz. Baştan garanti ediyorum. Ama farklı bir yer değil mi? Evet. Çok ilginç bir yere geldiğini hissediyorsun. Şimdi yatılır, sabah kaldığımız yerden devam. Ve günaydınlar. Dünyada en çok dolar milyarderi olan 7. ülke Hong Kong'muş. İşte Hong Kong dendiğinde insanların zihninde canlanan görsel bu. Bruce Lee ve Jackie Chan'in el izlerini arıyoruz. İşte bu yüzden Hong Kong hala günümüzde Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak tanınmış 197 ülkeden biri değildir. Dünyanın en pahalı ülkelerinden birine hoş geldiniz. Sizlere iyi seyirler, bana da harika bir Hong Kong gezisi olsun. Başlıyoruz. Gezimiz Aura Sebulon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun yeni ayağı Hong Kong'a hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey canavar gibi gidiyordur. Hatırlarsanız yaklaşık 90 gündür yollardayım. Ta Pakistan'dan başlayan yolculuğumda sırasıyla Malezya, Tayland, Brunei, Vietnam, Filipinler derken şimdi de artık yeni ülke Hong Kong'a gidiyoruz. Filipinler çok güzeldi. Sizlere en favori ayarlarından bir tanesi olan Enido'daki harika adaları gösterdim. Ve oralardan bir dünya gezi rehberi yaptım. İşte Filipinler'deki bu harika bölgelerden size şahane tatil yerlerine dair gezi rehberleri hazırladıktan sonra yaklaşık 90-100 gündür yollarda olan benim artık son rotalarımdan birisi olan Hong Kong'u izleyeceksiniz. Ta bundan oraya da 8-10 sene önce gitmiştim. Çin'i de içine koyaraktan böyle Tayvan falan da vardı. Japonya, Kore'yi de gezmiştim. Ve hayran olmuştum. Demiştim ki bu adamlar gelecekte yaşıyorlar. Yani 2500'de 3000'de yaşıyorlar demiştim. Ama o zamanlar YouTube'da bölüm çekmiyordum. O yüzden bugün sizlere işte bu fantastik ülkeyi anlatacağım. Ama burası aslında resmi bir ülke olmayacak. İlerleyen bölümlerde sırasıyla göreceksiniz. Finans ve ticaret merkezi olan bu bölge Singapur gibi bağımsız bir ülke değil. Çin'e bağlı özerk bir toprak olacak. Şu anda Filipinlerin başkenti Manila'dayım. Buralardan böyle 150 dolara, 200 dolara bilet bulup 2,5 saatte Hong Kong'a ulaşabiliyoruz. Hong Kong vize istemiyor bizlerden. Tayvan da istemiyordu en son ama hani e-vize gibi bir şey de olabilir, aklınızda bulunsun. Bunların hepsine rahatça gidebiliyoruz. Bir de bunun karşısında Macao var Hong Kong'un. Ama orası Las Vegas olarak biliniyor Asya'nın. Orayı göstermeyeceğim sizlere. Sadece Hong Kong'u inşallah gidip anlatıp böyle 2-3 bölümlük serilerde nasıl başardığı izletmek istiyorum. Aynı Kore'de yaptığım gibi, aynı Japonya'da yaptığım gibi, aynı Singapur'da yaptığım gibi. O yüzden bu yolculukta birazcık Asya'da gezdiğim ülkelere de entegre ederek size yolculuk anlamında bir video yapıp Hong Kong'daki ilk günümü ve izlenimlerimi anlatacağım. Ülkeye girerken neler yaşarız, nerede kalacağız, nasıl ulaşacağız, parası ne? Bunları anlatacağım bir Hong Kong gezi rehberi olacak. O yüzden hanımlar beyler bir kere şunu söyleyeyim, artık çok yoruldum. Yani stres de başladı, açlık başladı. Yavaştan dönme vakti geldi benim için. Ve aslında Filipinler'den dönecektik lakin uçak bulamadık. Malum takdir edersiniz ki dünyanın artık yeni derdi olan küresel şımarıklıkların bedelini masum insanlar ödüyor. Ve şu anda birçok uçak iptal oldu Körfez ülkelerinden de. O yüzden normalde Filipinlerin başkenti Manila'dan uçak bulacakken tam Türk Hava Yolları'ndan bütün benim millerle alıyordum uçaklarımı. Bütün biletler doldu, business bile. Sonra Hong Kong'dan zorla bulduk. O yüzden aslında Hong Kong yolculuğu birazcık zoraki oldu gibi ama olsun. Her işte vardır hayır. Günlerdir köy hayatı, ada hayatını size göstermişken şimdi de gelin bir de metropol, ama ne metropol? Batı halt yesin. Öyle yerler göstereceğim sizlere. Hanımlar, beyler ve sevgili çocuklar, ne yapıyorduk videolar başlamadan önce? Videoyu durdurup deniz severek izliyoruz. Hong Kong'a dair ben de şunları merak ediyorum. Dünya turunda sana şu soruları sormak istiyorum. Aklınıza gelebilecek her şeyi yorumlara yazın. Elimden geldiğince cevaplarım ama en büyük desteğiniz aynı zamanda bu videoyu beğenmek olur. O yüzden hadi bakalım, sizlere iyi seyirler. Bana da harika bir Hong Kong gezisi olsun. Başlıyoruz. Gezimiz Aura Sebulon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. İşte 110 milyon kişinin yaşadığı Filipinlerin başkenti Manila'da böyle bir havalimanındayım şu anda dostlar.
Ve buradan dünyanın birçok yerine uçabiliyorsunuz. Özellikle Pasifik ülkelerine aklınızda bulunsun. Şöyle bir haritayı açtığınızda, baktığınızda Pasifik'teki ülkelere bakın. Büyük bir çoğunluğuna buradan aktarma yaparak gidebiliyoruz. O yüzden bir gün inşallah buraya kadar gelirsem bir daha, buradan sonra oralara da gidip Guam gibi, Vanuatu gibi ya da Fransız Polinezyası gibi yerleri, Fiji gibi yerleri sizlere ben de yeni ülkelerimi ekleyerek anlatmak isterim ama daha bence onlara var. Böyle bir çok gürültülü havalimanındayız. Burası 3. terminali. Şurada birazdan bizim Hong Kong uçağımız kalkacak. Oraya doğru yürüyorum. Size burada gördüğüm çok ilginç bir şey söyleyeyim. Az önce 3 tane su, bir tane kahve aldım havalimanında. 270 lira ödedim. Yorumu siz yapın. İnanamadım hatta. Gerçekten hani Filipinler bazı konularda çok uygundu. Aklınızda bulunsun. Önceki videolarımı mutlaka izleyin. Benim en çok böyle deniz, kum, güneş konusunda sevdiğim ülkelerden biri olmuştu Filipinler. Sizler de çok seversiniz. Birazdan artık uçağı almaya başlayacaklar. 2,5 saat uçacağız. Uçacağımız firmanın ismi şu. Hong Kong Express. Buranın Pegasus'u gibi düşünebilirsiniz. Çok çılgın insan Filipinliler ya. Hep bir eğleniyorlar. Hep bir kafaları güzel gibi. Böyle pozitifler. Bir şeyleri yok ama her şeyleri var gibi davranıyorlar. O yüzden bu ülkede de ben çok şey öğrendim. Yani Pakistan'da sıfırı gördük. Tayland'da turizmi gördük. Vietnam'da yeşilliğe doyduk. Filipinler'de maviye, denize doyduk. Hong Kong'da da binaya doyacağız. Aslında bu yolculuktan sonra her şeyden biraz bir puzzle'ın eksik kalan parçalarını tamamlayıp güzel şeyler dönerek, görerek en güzeli sağlıklı bir şekilde anılarımızı da çantamıza koyup eve gitmek olacak. O ilk kahvaltı, o ilk öğle yemeği, o ilk akşamüstü gün batımını izlemek ve evde sağlıklı bir şekilde olup ya ben ne yaşadım ve nasıl bir şekilde eve döndüm demek bence seyahatin en kıymetli anı oluyor. 10 yıldır, 15 yıldır geziyoruz dünyayı. Hiç de bu fikrim şaşmamıştır. O yüzden bu havayolu şirketleriyle rahatça Asya'da uçabilirsiniz. Japonya'sından, Kore'sinden, Tayvan'ından her yere gidebilirsiniz. Aklınızda buluna. Buradan sonra birçok bizim için rüya gibi olan yerlere ulaşmak çok daha kolay oluyor konumundan dolayı. Yavaştan uçağı alacaklar. Hadi bakalım Hong Kong gezimiz başlasın. İsmi çok ilginç değil mi ya Hong Kong'un? Hani böyle Çin gibi ama Japon gibi. Birazcık böyle zengin yeri gibi ama çok Asyatik bir havası var. O yüzden her şeyden biraz göreceğiz Hong Kong'da. Gidiyoruz. Hazırız bakalım. Gece 12 gibi ineceğiz. 2 gündür yollardayız. Ta adalardan, Eylül'den geldik. Kavimler göçü gibi ama Hong Kong'da dinleniriz. Dinlenemediler. Anca Fethiye'ye artık. Hadi bakalım. İyi yolculuklar olsun. İki saatlik yolculuk sonrasında Hong Kong'dayız. Hadi bakalım ilk adımımızı atalım. Hava çok güzel. Gayet efil esiyor. Tabii güneyden kuzeye çıktık daha serinledi. Otobüslerle bagajımızı almaya geçelim bakalım. Şimdi Hong Kong'a girdik ama daha bagajlarımızı almadık. Pasaporttan da geçmedik ama şöyle her ülkede yaptığım gibi bir havalimanı ilk izlenimini göstereyim sizlere. Koca bir liman karşıladı bizleri. Buradan bagajları almaya gitmeye, daha doğrusu ülkeye giriş yapmaya trenlerle gideceğiz. Aynı Dubai'deki gibi. Burası da tren istasyonu. Hem Çince hem İngilizce duyacağız bolca. 3 dakikada bir tren geliyor. Bizi böyle bakın Mainland Macau yazıyor. Yani Macau da aynı Hong Kong gibi ama orası dedim ya buranın Las Vegas'ı. Orası da bizden vize istemiyor. Gidip gezebiliyoruz ama Çin'i gezemiyoruz mesela. Çin vize istiyor. İşte hiç şeyi düşündünüz mü? Kulağa çok hoş bir tınısı var ya Hong Kong değil mi? Böyle tatlı bir albenisi var. Peki ne anlama geliyor? Hoş kokulu liman demekmiş. Burada çok ciddi baharat ticareti yapmış. İngilizler burada inanılmaz bir ticaret yapmışlar. Özellikle baharat ve çay konusunda. O yüzden buranın adı Hong Kong olarak konmuş. Çok şey anlatacağım. O kadar çok okudum ki önümüzdeki bölümlerde yani İngilizler burayı nasıl Çin'den ayırdılar? Burası Çin'in bir parçası olmasına rağmen neden kendi anayasası var? Hatta İngilizlerin de yasasını kullanıyor. Neden kendi doları var? Ve Çin neden burayı alamıyor? Bagajı önce biz bir alalım. Sonra Çin niye alamıyor onu konuşuruz. Bir önce ülkeye girelim hadi gelin. Trenimiz geldi.
Şimdi diğer ana terminale gideceğiz bununla. Her ülkede yaptığımız gibi ne yapıyoruz Burçin? Balık tutmayı öğretiyoruz. Amacımız size bu yolculuklar nasıl yapılır onu anlatmak. Geldin Hong Kong'a. Ne yapacaksın? Merkeze nasıl gideceksin oteline? Vize gerekiyor mu? Nereden otel tutacaksın? Kaç paran var? Neye ne kadar harcayacaksın? Bunların hepsini anlatacağız. Bak saat gece 12 ama enerji tavan. Neden? Yeni bir yere geldik çünkü. Allah Allah. Geldik. Hadi bakalım pasaport sırasına. İlk başta bu yürüyen merdivenleri yürümesek olur çıkalım dedik ama arkadan gelen kalabalığa bakın. Bu kadar insan önünüze bir gelirse dakikalarca belki saatlerce sırada bekleyebilirsiniz. O yüzden acele edelim. Gerçekten elektronik sisteme benziyor. İnşallah hiç pasaport memuruyla uğraşmayacağız. Şurası Hong Konglular, burası Harranlılar, diğeri de Dağdır. Hızlıca ülkeye gireceğiz. Hiç sorun olacağını düşünmüyorum. Aynı Singapur gibi. Olmadı. Gümrük memurluğu olacak. Olsun. Yine de hiç sıra yok. Hemen ülkeye girişimizi yapalım. Koş 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 Burçin. Saat 12 olduğu için bir an önce gidip uyumak istiyoruz. Çok yorulduk. Anlatacağım hepsini. Bir dakika bir ülkeye girelim de. Deniz Pehlivan önerisidir. Özellikle gece havalimanına iniyorsanız koşun. Olabildiğince deper atın. Bir an önce sıraya girin. Çünkü çok az çalışan oluyor genelde gümrüklerde. O yüzden çok uzun sürüyor sıralar. Ama neyse biz önde gelmiştik, az kaldı. Hanımlar beyler, Hong Kong'a hoş geldiniz. Girişte hiçbir şey sormadılar. Ne dönüş bileti, ne otel. Hatta adam yani o kadar mutlu oldu ki geldiğimizde. Akrabasını görürseniz bu kadar sevinmez. Şöyle bir kağıt veriyorlar. Şimdi kağıtları tek tek göstermeyeceğim. 90 gün burada kalabiliriz. Ama takdir edersiniz ki 90 gün Hong Kong'da ne yapacak? Yalnız ben buraya daha önceden de 3-4 kez geldim. Dersime de çok iyi çalıştım. İnşallah Allah nasip ederse size Türkiye'de çok özel 3-4 tane Hong Kong'dan video yapacağım. Çin neden buraları alamadı? Güneş batmayan ülke İngilizler neden buradan ayrıldı? Tayvan bambaşka yönetilirken neden Hong Kong'da Macao bambaşka yönetiliyor? Bunların hepsine gitmiş bir kardeşiniz olarak kapsamlı olarak ki 2. Dünya Savaşı'ndan tutun da kolonyal döneme kadar bağlamayı düşünüyorum. O yüzden bildirimleri açın. Canavar gibi bölümler geliyor. Bagajımızı alacağız. Bekliyoruz. Sonra bir yarım saat 40 dakikada merkeze gitmeyi planlıyoruz. Şu an havalimanındayız. Merkeze normalde trenle gidebiliyor olmamız lazım. Ama çok geç indiğimiz için muhtemelen trenler çalışmayacak. Ya burada Grab'dir, Uber'dir onunla gideceğiz ya da otobüslerle. Aklınızda bulunsun. Normalde 24 dakikada şehrin merkezinde sizi götüren hızlı trenler vardı. Böyle çok şık, çok ferah, havadar bir Hong Kong Uluslararası Havalimanı karşıladı bizi. Tam da tahmin ettiğimiz gibi treni kaçırdık. Artık otobüste ya da taksiyle gideceğiz bir şekilde. Para çekelim dedik ne olur ne olmaz diye. Hepsini 500'lük verdi. 1 dolar yaklaşık olarak 7,6 Hong Kong dolarına eşit ve 5 senedir bu kur aynı. O yüzden paraları hiç değişmemiş. Bunu da anlatacağım. Bunu da bir yere bağlayacağız. Parayı da çektik. Artık gitme kısmı kaldı. Yaklaşık bir 35-40 dakikada bir şekilde Hong Kong'un Kowloon dedikleri o hatta TST dedikleri en merkez yere ulaşacağız artık. Hadi bakalım. Kesinlikle reklam değildir. Zaten artık neye reklam, neye reklam değil, neyi önereceğim, neyi önermeyeceğim bilemiyorum şu mecralarda. Bıktık artık yani. Gerçekten bizi bıktırdılar sağ olsunlar bu konudan. Bu marka bize sponsor değil. Baktık 7,5 saattir bir şey yemedik ya diyorum Burçin bizde bir şey eksik. Meğer açmışız. Uçakta da hiçbir şey vermediler. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey aldık. Bu 2 tane menü. Bilmem ne markasının çok önemli değil ismi. Ve Hong Kong'da bir havalimanındayım. Verdiğim para 650 TL ikisi için. Yani 15 dolar falan verdim. 7 ile çarptığınız zaman TL karşılığında buluyorsunuz buranın parasıyla yaklaşık olarak. Seninle Antalya'dan yurt dış hatlardan bir yere gidiyorduk. Ne kadardı o? 1000 TL. Kafayı yiyeceğim artık yani. Hani yorumu siz yapın. Ve hep şunu söylerim. Turisti bir kere kazıklarsınız. Turist aptal mı bilmiyor mu yani bunun normal ederini. O yüzden dikkatimi çekti paylaşmak istiyorum. Bu kadar fark olur mu dedim. Ki burada insanların ortalama kişi başı gelir 50.000 dolar. Afiyet olsun. Bir şekilde otele gideceğiz. Yorumu siz yapın. Sadece vicdani olarak bir turist olarak ne hissettiğimi ve kendi ülkemdeki bu Antalya'daki dış hatlardaki ki almadım o gün hamburgeri sinirimden. Çünkü dedim yaptığınız çok büyük ayıp. Böyle bir fiyat politikası yok. Adam kazıklamak. Hatta şey söylemiştin. Gerçekten bu fiyat doğru mu? Şaka mı yapıyorsunuz Çalışan diye neydi? sormuştun. Ne yazık ki. Ne yazık ki doğru demiş. Evet. O da hani pişman. Yani yazıklar olsun. Başka da diyecek bir şeyim yok. Bu konuda ben hassasım. İnsanımın, turistimin
böyle saçma sapan zorda bırakılıp alanlar olarak söylüyorum. Kazıklanması çok ayıp bir şey. Bir turisti bir kere kazıklarsın, bir daha da gelmez. Teşekkürler, afiyet olsun. Dünyanın en pahalı ülkelerinden birine hoş geldiniz. Toplu taşıma aracı bulamadık ama yine de 35-40 dakikalık yolu Tesla gibi bir arabayla Uber kullandık. Kişi başı 20'şer doları bizi buraya getirdiler. Bu okey. Manzaralar falan felaketti. Gökdelenlerden gözünüz kanıyor. Onu da geçtik. Ama dünyanın en küçük odalarından birinde kalıyor olabilirim. Şu an bir koridordayım. Ve buranın geceliği 120 dolar ki uygun burası. Hani 200-300'den falan açarlardı kapıyı. Böyle bir odamız var eski. Şurada ana ışıkta mı koymamışlar? Böyle duşun, tuvaletin olduğu bir alan var. 4 yıldızlı bir otel bu. Şurada bir yatak var. Şurada küçük bir televizyon var. Burada bir çalışma masası var. Suyu da parayla aldık. Bir tane bile su ikram etmemişler. 2024 yılındaki bir yasadan dolayı doğayı korumaları gerekiyormuş. O yüzden suyu 5 Hong Kong doları yapmışlar. Buradan belediye başkanına teşekkürler. Ama sorun yok. Şimdi enerjiyi alacağız. Bir sonraki bölümde ya sabah da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gözler yaşlı. Yani 70 saat oldu mu Burçin yollarda olalı? Oldu değil mi? Oldu. Yani Tricycle'la gezdiğimiz Filipinler köylerinden dünyanın en lüks denebilecek markalarını görebileceğimiz Hong Kong Özerk bölgesine geldik. O yüzden birazcık zamanda yolculuk öncesi sonrası oldu bizim de. O yüzden hadi şimdi yatılır, sabah kaldığımız yerden devam. Ve günaydınlar. Enerjiyi aldık. Hadi Hong Kong sokaklarına inelim bakalım nasıl bir yer bizi bekliyor. Allah 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 Allah. Ve Hong Kong'un ikonik taksileri bizi karşıladı. Sokaklara çıktık. Gel bakalım Burçin Hanım. Kavimler göçümüzü 3 gün sonunda Hong Kong'da tamamlıyoruz. Gerçekten hani bazı yolculuklar insana eyvallah. Hani şey diyorsun. Yağıyor. Evet, bayağıdır yağmur görmüyorduk. Bu yol biter mi diyorsun ama bitiyor. Hele bir El Nido'dan Puerto Princesa'ya gittiğimiz minivan vardı. Akıllara zarar. Duvarlarla gittik. Deniz en son birisinin kucağında gidiyordu. Resmen yanında gittim böyle sıkıştım. Ya minivanın en arkasına 4 kişi bindirir mi ya? Koca koca insanlar bir de. Vallahi var ya rezillik çektim, çok kötüydü. O yüzden şehre dönmek güzel olacak. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Hani belki aklınızda şöyle bir şey oluşmuştur. Ya Hong Kong çok zengin yeri. Herkes Ferrari'ye, Range Rover'a, Mercedes'e biniyor. Orada kim otobüse binecek ya diye düşünmüş olabilirsiniz. Bir otobüs durağı gördünüz. Ülkedeki insanların %90'ı toplu taşıma kullanıyor ve devlet buna göre de planlamayı yapmış. Çünkü araba çok pahalı. Yer kısıtlı olduğu için aynı Singapur'daki gibi herkes toplu taşımayla bir yerlere ulaşmaya çalışıyor. Burası da en merkezi yeri. Tsim Sha Tsui istasyonu yazıyor ya. Merkez dediğimiz bölgenin aslında ismi. Bizim otelimiz de burada. Çünkü ben birazcık burada hızlandırılmış vloglar hazırlayacağım. Kanala abone olup bildirimleri açtığınızda göreceksiniz. Az günümüz var. Bak monta döndük. Mevsim değişti. Birçok kez öksürebilirim. Hakkınızı helal edin. Çünkü çok hastayım. Artık 100. günde hastalık baş göstermeye başladı. Buradan dev ekranların olduğu bir meydandan kahvaltı yapıp enerjiyi almaya gidiyoruz. Yağmurlu bir Hong Kong sabahında. Ama farklı bir yer değil mi? Evet. Çok ilginç bir yere geldiğini hissediyorsun. Yazının birisinde şey okumuştum. İnsanlar bile çok hızlı yürüyormuş. Evet, böyle. Baksana koşturuyor millet. Ya eski ile yeni çok yan yana bakın. Şurada eski bir bina. Burada yepyeni bir gökdelen. Aslında Hong Kong'u bu kadar özel kılan hem doğu hem batı hem eski hem yeni hem geleneksel hem günümüzün teknolojisini aynı kültür çerçevesinde kıyaslayıp görebiliyorsunuz. Aynı mahallede, aynı sokakta. 4. kez gelişim. O yüzden ben çok severim. Singapur gibi. Sizlerin de seveceğine eminim. Hadi bir kahvaltıyı yapalım artık. Bu videolarımı izlediğinizde 90 gün Türklerden vize istemeyen Hong Kong'u
çok seveceksiniz. Baştan garanti ediyorum. Neden biliyor musun? Bakın sol tarafta doğunun renkleri, hemen sağda çok bugünümüzü yansıtan bir kafe. Her şey iç içe, her şey yan yana ve her şey tertemiz. Güzel bir kahvaltı yapacağımız kafeye geldik. Buranın adı Maysun Kayser diye geçiyor. Kahvesi, güne başlamak için sandviçleri harikaymış. Baksana, baget ekmekler var. Hayırlı olsun, doyduk. Kruvasanlar da çok güzel görünüyor. 1 doları 7 Hong Kong doları olarak düşünün. Yani 10 dolara falan karnımızı doyuruyoruz. Hong Kong şartlarında normal olacak. 2 sandviç, 1 kahve, 1 çay, bir de su. 235 Hong Kong doları verdik. Yani yaklaşık olarak 30 küsür Amerikan dolarına denk geliyor. Şu ana kadarki bu gezideki en çok para harcadığımız bir kahvaltıyı görüyorsunuz ama çok güzel, şöyle bak. Sandviçler yapmışlar. İçinde domates, mozzarella ve bazı soslar var. Ya bunu neden Filipinler'de, adalarda yapmıyordunuz güzel kardeşlerim ya? Çok iyi. Vallahi size bir şey itiraf edeyim. Burçin de ben de ikimiz de birbirimize bakıyoruz. Yani o kadar güzel ki tam olarak Asya'yı hissettiğimiz coğrafyalardan bir tanesi ki benim en favori yerim Japonya'dır. Daha önceden Çin'e geldim, Hong Kong'a geldim, Macao'ya geldim. Kore, Japonya, Tayvan hepsini gezdim diyebilirim. O yüzden bu kıyaslamaları yapıyorum. Ve en güzel şey de böyle sabah yeni bir yerde, böyle güzel bir ülkede uyanmak ve o ilk kahveyi, ilk sandviçi yiyip güne başlamak. Ne kadar yorgun olsa da gözler ve beden. Bir yandan da suyumuzu içiyoruz. Biliyorsunuz siz de dostlar, evinizde, iş yerinizde normal suyu Aura Sebil'in su arıtma cihazlarını kullanarak içilebilir su haline getirebilirsiniz. Biliyorsunuz benim dünya turumda sponsorum. Kendilerine de teşekkür etmek istedim böyle suyumu içerken. O yüzden siz de artık temiz suya ulaşmak için Aura Sebil'in su arıtma cihazlarını kullanabilirsiniz. Şimdi burada enerjiyi alacağız. Sonra Hong Kong'un sokaklarındayız. Kahvaltımızı yaptık. Günler sonra ya da haftalar sonra gerçekten harika bir sandviç yedik. Ve aynı zamanda şahane bir kahve içtik. Burası aslında Çin insanlarının ayrıldıkları, göç ettikleri bir coğrafya demiştim ya. İşte hala o coğrafyadan gelen yemekler var. Bakın bir tanesini göstereyim. Böyle Çince yazan, ki farklıdır Çin'deki konuşulan lehçeden, buradaki tamamıyla bu şekilde yemekler yapıyorlar. Domuz genelde oluyor ya da ördek, kazla yiyorlar ama asla bizlerin çok sevecek bir lezzet değil. Şimdi dünyaca ünlü o Hong Kong'un en güzel manzarasını görebileceğimiz yere doğru ilerliyoruz. Birçok yere metro ile de gidebiliyoruz ama bizim otelin konumu çok merkezi olduğu için yürüme mesafesindeydi. Böyle devasa gökdelenler etrafınızı sarmalıyor. Üstüne bir de hava bulutlu olunca resmen gölgede kalıyorsunuz sürekli. Anlaşılan önümüzdeki birkaç gün hiç güneş görmeyeceğiz buralarda. Bunu niye söylüyorum? Özellikle Nisan, Mayıs'tan sonra buralara gelirseniz kötü dönem. Sıcak, nemli, yağmurlu dönem. Daha çok böyle Kasım'dan Nisan'a kadarki olan dönemde gelmenizi öneririm. Aynı zamanda ben şimdi açıklamaya bu kaldığımız oteli, merkezi noktalarını, nerelerde kalmanız gerektiğini ucuzundan pahalısına önereceğim. Oradan bakın. Hadi gidiyoruz. Bu ses de çok saçma olmuş. İnsanın kafasını şişiriyor. Olsun. Böyle taksileri var. İngiltere'de de vardır. Japonya'da da böyle yüksek tavanlı. Dışarıdan çok küçük görünür bu taksiler. Ama çok konforludur. Bu da onların işte ikonik diğer taksileri sabah gösterdiğimin dışında. Burada bir de ilginç bir şey var. Trafik İngilizlerin usulünde. Demiştim yani Çin'de sağda, burada solda ama İngilizler burayı 100 sene yönetti. Ama bundan öncesi de var, sonrası da var. Burası aslında bir kira kontratıyla Çinlilerin elinde diye. Onu bir sonraki bölümde çok iyi bağlayarak anlatacağım ama bakın nereye geldik. Burçin, şimdi sonu yok. Yani gördüğünüz üzere bulutların içinde kalmış gökdelen. Yani böyle bir manzarayı dünyanın kaç yerinde görebilirsiniz? Aslında Hong Kong'un ana adası karşısı. O ikonik manzaranın olduğu yerde karşısı. Akşam 8'de burada şov oluyor. Onu ayrı bölümlerde izlemeye geliriz. Ama işte Hong Kong dendiğinde
insanların zihninde canlanan görsel bu. İnanılmaz. Yani yıllar önce buraya geldiğimde şunu düşünmüştüm. Kapitalizmin olduğu yerlere baktığınızda özellikle İngilizlerin, Amerikalıların dokunduğu her yerde ticaret artmış. Fransızlar canını okumuş. Bakın Afrika'da bir dünya örneği var. Burası da 100 yıl boyunca ticaretin beşiği olmuş İngilizler sayesinde. Ama İngilizler gittikten sonra 90'larda diyorlar ki Çinlilere, tamam bundan sonra burayı siz yönetin ama burada ticareti bitiremezsiniz. Çin de burayı niye istiyor? Çünkü diyor ki ben artık kapitalizme odaklanacağım, açılıyorum. 90'ların sonunda başlıyor. Bu hani Çin'de bir anda 5 senede bu hale gelmedi. Ya da tam tersi düşünelim. Çin açılmasaydı ne olurdu? Buralar hala İngilizlerin elinde olur. Belki de savaş olurdu. Böyle bir Hong Kong göremeyebilirdik. O yüzden diyorlar ki tamam ben de ticaretimi yapacağım. Buradaki insanlara 2047'ye kadar dokunmayacağım diyor. 2047'de de İngilizler diyor ki bak burada deli gibi ticaret var. Dünyanın en iyi limanı burada ve Asya ile Batı'nın en önemli noktalarından bir tanesini sakın mahvetme. 2047'de de bu adamları bağımsız yapacaksın. Yani ülke olacaklar diyor. İşte bu yüzden Hong Kong hala günümüzde Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak tanınmış 197 ülkeden biri değildir. Çünkü Çin diyor ki benim özerk bölgem. 2047'de gel diyor. Avenue of Stars dedikleri aynı Los Angeles'ta Hollywood'un olduğu yerdeki gibi bir cadde var. Burada bu kıyı bölgesinde gidiyor ve Bruce Lee de Jackie Chan de Hong Konglu. Onların da el izleri var, gösteririm. Ama Bruce Lee bildiğim kadarıyla Amerika'da doğuyor. Bir yaşında buraya geliyorlar. O yüzden o zamanındaki 70'ler 80'lerdeki o Asya'daki işte kung fu, karate vesairenin çıktığı asıl bizlerdeki o Asya algısı Hong Kong merkezli. Ama düşünelim, eğer İngilizler burada olmasaydı ya da Amerikalılarla bunlar iyi geçinmeselerdi Hollywood'da bu kadar etkisi olur muydu? O da tartışılır. Şimdi Bruce Lee'nin ve Jackie Chan'in el izlerini arıyoruz. Bakalım neredeymiş. Burayı çok beğendim. Böyle bir yer olabilir mi ama arkadaşlar, yani gözünüzün baktığı yer göğe yükseliyor. Çünkü kara yok. Hayır, aslında buranın %40'ından fazlası yeşil. Bilerek böyle yapıyorlar. İnançları gereği de bazı binaların şekilleri bile o Çinlilerin dini ejderhanın o kutsallığı var ya, onu yansıtan işte göğe yükselen delikleri olan binaları bile buna göre tasarlıyorlar. Çünkü bu adamlar özünde Çinli. Ve burada gördüğünüz devasa gökdelenlerin burada bulunma sebebi ne biliyor musunuz? Vergi yok mu? Vergi de var. Çünkü hep böyle sosyal medyada yanlış bilgiler veriyorlar. KDV yok. Yani kurumlar vergisi var ama bizdeki gibi katma değer vergisi sıfır. Ve en fazla da, yani en büyük şirkete olsanız, en çok parayı kazansanız da vereceğiniz vergi sadece %16,5. Ama şahısların kazandığı paralarda da kademeli olarak 2'den başlayıp 14-15'e kadar gidiyor. O yüzden burası aynı zamanda vergi cenneti. Bununla beraber bu kadar gökdelen niye olur bir yerde? Para kazanmak için değil mi? Nasıl para kazanırsınız? Yeriniz yok, araziniz yok. Yani ne yapacaksın? Tarla da yok bu adamda. Hayvancılık da yok. Bu adamların asıl para kazandıkları şey İngilizlerin vakti zamanında buraya getirmiş oldukları denizcilik şirketleri. Yani şöyle düşünün. Malı Çin'den alıyorlar. Burada hemen aktarıyorlar. Parayı kazanıyorlar ve başka bir gemiyle ya da aynı gemiyle gönderiyorlar. Böylece burayı bir ticaret üssü yapıyorlar. Yani malı alım satımından para kazanıyorlar. Akabinde bankacılık ve finans geliyor ve dünyanın şu anda en büyük bankacılık, yazılım, finans şirketleri Çinlilerin de dahil olmak üzere burada. İşte o binaların sahipleri, o gökdelenlerin sahipleri de artık genelde Çinliler olmaya başlamış. Sizlere hep ne derim? Bu ülkelerde sadece %1 zengin olur, o da kaymağını yer derim, değil mi? Bunu nereden anlarız? Bak Batı'da mesela gidin Paris'e, Şanzelize'ye, bütün mağazaları Asyalılar işgal etmiştir. Para onlarda çünkü. O yüzden burada da en iyi izlerini görebiliyorsunuz. St. Regis Otel'in altında Louis Vuitton, Cartier, Saint Laurent, Gucci yan yana hepsi. Ve bizim kaldığımız otelin ara sokağında bile Chanel mi vardı? Evet. Chanel var köşede bir yerde mesela. Öyle bir yer burası. Aynı zamanda dünyada en çok dolar milyarderi olan 7. ülke Hong Kong'muş. Belki hani kim milyoner olmak ister falan çıkar, orada anlatırsınız. Kim bilecek bizden başka? Devam. Şurada Jackie Chan'le Bruce Lee'nin parmak izleri varmış, el izleri. Ona görmeye gidiyoruz gelmişken. Bu ülkede ne göreceğiz ki başka? Ben size bunları anlatacağım. Biraz gökdelen gezeceğiz. Biraz para harcayacağız. Biraz nasıl başardı ya da başaramadı diye konuşacağız. Ondan sonra kapanış ve bu çocuklar nereye döner? 100 gün sonra
eve Fethiye'ye. Fethiye'ye gidince var ya Burçin'le plan yaptık. 3 gün evden çıkmayıp yemek yapacağız. Evet. Zeytinyağlı, limonlu. Sarmalar, dolmalar, börekler. Az kaldı. Hadi bakalım. İşte burada da Bruce Lee'nin heykelini görüyorsunuz. Çok genç yaşta ölmüş. 1940'da doğup 1973'te ölüyor. Sadece 33 yıl yaşayabiliyor. Beynindeki bir ödemden dolayı hayatını kaybediyor. Bu kadar ona saygı duyulmasının sebebi internette bir dünya böyle o işte yaptığı sporu, sanatı insanlara gösterip bu felsefeyi anlatmaya çalışıyor. O yüzden takdir görüyor zaten. Bazı böyle canlı yayınlarda yaptığı hareketler falan var inanılmaz. Ama ne yazık ki genç yaşta ölüyor ve Hong Kong'da da onun bu Avenue of Stars'ta heykelini görebiliyorsunuz. Ve bakın Jackie Chan'in el izi de böyleymiş. Eli benim kadarmış, ufakmış. Kung Fu süperstarı olarak bilinen Jackie Chan'in de el izine dokunmuş olduk. Hayırlı olsun. Hong Kong'a gelmişken yapılacak 5 ilginç şeylerden bir tanesi bu. İnsana da gülüyor. Ama az önce şunu söyledim Burçin'e de. Düşünsene bazı insanlara ölmek ne kadar zor gelir değil mi? Yani krallar gelmiş, hanedanlıklar kurulmuş falan. Hani günümüzde de bunlar var. Ya adamın Hong Kong'da gökdeleni var, New York'ta gökdeleni var, Londra'da, Paris'te gökdeleni var. Hep bir laf var ya zengine ölmek zor gelir diye. Bunu düşündüm mesela. Çünkü deli bir şey ya bu. Yani bunu servet artık, servet aktarımıyla olacak bir şey. O yüzden zenginlik gözümüzü kanattı. Ama gerçek hiç de öyle değil. Çünkü bu ülkede aynı zamanda şuralarda olması lazım. Bir sonraki bölümde götüreceğim sizi. Burada mezar odalarda yaşıyorlar. Köpek kulübesi gibi evler var. Hatta bunlara canavar evler diyorlar. Monster Apartments. Ve insanlar orada bir şekilde yaşam mücadelesi veriyor. Bir sürü belgeselde görmüşsünüzdür ama bir de benden dinleyin istiyorum buraya kadar gelmişken. O yüzden aslında birazcık Hong Kong'un iki yüzüne burada şu manzaraya bakarken değinmek istedim. İşte Asya'nın en önemli köprü ülkelerinden, liman ülkelerinden bir tanesi olan Hong Kong böyle bir yerdi. Amacım ülkeye girerken bilmeniz gerekenleri anlatmak idi. Ama asıl videoları bir sonraki bölümde izleyeceksiniz. Çünkü bu yeterince uzun olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir sonraki bölümde aynı Kore'de, aynı Singapur'da, aynı Japonya'da yaptığım gibi nasıl başardılar videosu yapmak istiyorum. Biraz da dersime bayağı iyi çalıştım. Özellikle gençlere ve ekonomi konusunda bu coğrafyaya dair merakı olanlara bildiklerimi sürçülisan etsek de anlatmaya çalışacağım. O yüzden hanımlar beyler bizlerden bizi istemeyen Hong Kong böyle bir yer. Bu ülkeye böyle girersiniz, merkeze böyle gelirsiniz, en önemli yerini de böyle görürsünüz diyerekten bu videomu sonlandırıyorum. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Dünya turumu bu şekilde takip ederek haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde Hong Kong'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.